Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsen'in YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş ölçülerinde yapraklı yelek modelinin anlatımını yapacağım. Bu modelin daha önce kanalımda hırkasını anlatmıştım. Bu defa yeleğini ördüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta ip kullandım. İpim Kartopu Baby One, 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti-peeling özelliğe sahip bir ip. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu K544. Yeleğimin ölçüleri şöyle. Yeleğimizin beden genişliği 29 santim. Ense kısmından beden uzunluğu 35-36 santim. 1,5, 2 hatta 2,5 yaşındaki bebeklerin kullanımına uygun arkadaşlar. Yeleğimizin arkasında göstereyim. Bu yeleğimizde ilik açmıyoruz. Yapraklarda olan ajurlu kısımları ilik olarak kullanıyoruz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni paylaşacağım örgü videolarından anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yapraklı yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 83 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi şişime attım. Şimdi dönüyorum. İlk sırayı öreceğim. Arka yüzdeyim. Birinci sıradayız. İlmeklerimizi attıktan sonra arka yüzümüzü örüyoruz. Sıra başındaki 7 ilmeğimizi ters olarak öreceğim. 5 ilmek haroşa olacak. Sıra başındaki 2 ilmek de birit olarak devam edecek. Birit ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi 5 ilmek ters örüyorum. Yani bu 5 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Sıra başında 7 ilmek örmüş oluyoruz. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi ön yüzde ilmeğimizin düz olarak gelmesi için haroşa ilmeklerimden sonra ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz. Üç buçuk numaralı şişimize 83 ilmek attık. Yakasını bir ters bir düz olarak örüyoruz. Kenarda pat kısmımız 5 ilmek haroşa olarak devam edecek. Yanındaki 2 ilmek de birit olarak devam edecek. Pat kısmımızda toplamda 7 ilmeğimiz var. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. En son ters ördüm. Ön yüze düz olarak gelecek bu ilmeğin pat kısmından sonra. Şimdi buradaki 7. ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol taraftan sayarsak 7. ilmeği örmeden alıp ipimizi bu şekilde ön tarafa çevirip dönüyorum. Şimdi ikinci sırayı öreceğim. Ön yüzdeyim.
İlk ilmeği bu şekilde ters olarak örüyorum. Daha sonra düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine yakamızı bir ters bir düz olarak örüyoruz. Yine sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar yine bir ters bir düz olarak ördüm. En son bir ilmek düz ördüm. Yine 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek sayıyorum. 7. ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Arka yüze dönüyorum. Bu şekilde yaka düşürme tekniğini uygulamış oluyoruz. 7. ilmeğe sağ şişime taktım. Bu ilmeğe örmesek de olur arkadaşlar. Görmüş olduğum ters ilmeği ters, düz ilmeğimi düz, tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Yine bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Yine sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7. Bu 7. ilmeğimi örerken örmeden almıştık. Şimdi bu yüzde örüyoruz arkadaşlar. Ters olarak örüyorum örmeden almış olduğumuz ilmeği. Daha sonra kalan 6 ilmekten 6. ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5. ilmeği de örmeden alıp ipimi ön yüze çevirip dönüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. 4. sıramızı örüyoruz. Örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak da örebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde örmeden de yanındaki ilmeği ters olarak örebiliriz. 1 2 bir ilmek örmeden aldım, 2 ilmek ters ördüm. Burası bizim pat kısmımız arkadaşlar. 7 ilmeğimiz var. Şimdi yine bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örmeye devam edelim. Bir ters bir düz olarak örelim. 4. sıramızı örüyoruz, ön yüzdeyiz. Bir ters bir düz örerek sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 4 6 7. Bu 7. ilmeğimi örmeden almıştık arkadaşlar. Şimdi örmeden almış olduğumuz ilmeği 1, yanındaki 2 ilmeği 2 ilmek burada haroşa örmüş oldum. 5. ilmeği de, yani buradan sayarsak 1 2 3 4 5, 5. ilmeği de örmeden alıp arka yüze geçiyoruz. Örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden şişime takıp 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Yani ters ördüm arkadaşlar, burada 2 ilmek, 2 4 6 7, patımız 7 ilmek. Şimdi sıra ters ilmeğimde bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzde 5. sıradayız. Yine bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. İlmeklerimi bir ters bir düz olarak 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7. Artık yaka düşürme tekniğini uygulamıyoruz arkadaşlar. Kalan 7 ilmeğimi ters olarak öreceğim. 1 2
3, 4, 5, 6, 7. ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırayı örmeye geçiyoruz. Sıra sonunda düz olarak örmüş olduğum ilmeği sıra başında örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk ilmeği örmeden aldım. 6 ilmek haroşa ördüm. Şimdi yakamızı yine bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz olarak yakamızı örmeye devam edelim. Yine sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir ters, bir düz olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Artık yaka düşürme tekniğini uygulamıyorum. Kenarda olan 2 ilmeği ise birit olarak öreceğim. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüzde örmeden almış olduğum ilmekleri ters olarak örüyorum. 5 ilmek daha ters örüp pat kısmımızı 7 ilmeğe tamamlıyorum. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğe tamamladım pat kısmımızı. Şimdi bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Yakamızda 7. sıramızı örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzdeyiz. Şimdi yine bir ters, bir düz olarak örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 6 tanesini haroşa olarak örüyorum. 7. ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Yakamızı 7 sıra ördük arkadaşlar. Şimdi ön yüzde hem ayrımlarımızı yapacağız hem de yaprak yapımına başlayacağım burada. Şimdi yaprak yapımına geçelim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Arka yüzde sıra sonunda düz olarak örmüş olduğum ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüp dolama yaparak ajur yapıyorum. Bir ilmek daha düz örüp tekrar dolama yapıp ajurumu yaptıktan sonra bir ilmek daha düz örüyorum. İpimi öne alıp burada pat kısmında 3 haroşam kaldı arkadaşlar. Bir tanesini haroşa olarak örüp ters olarak ördüm. Aynı ilmeği tekrar şu şekilde şişime taktım. Yine ters olarak örüp burada bir ilmek artırma yapmış oluyorum. Kalan 2 haroşa ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi önümüz 16 ilmekten oluşacak arkadaşlar. Pat kısmında 7 ilmeğimizi düşünürsek 7 ilmekten sonra 9 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm. 2 haroşadan sonra 9 ilmek önümüz için düz ördüm. Şimdi burada artırma yapacağım. İpimi şu şekilde sol şişime geçirip alttan sol şişime geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Aralarda 2 ilmeğimiz olacak. İlmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Haroşa ilmeklerimi her iki yönde de düz olarak öreceğim. O yüzden 2 ilmek
düz örüyorum. Arka yüzde de düz olarak öreceğim. 2 ilmek aralarda haroşamız olacak. Şimdi 2 haroşa ilmeğimizin sol tarafına da artırma yapacağız. Bu defa sol şişimle önden alttaki ipe giriyorum. Yine düz olarak örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Aradaki 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yaptık. Haroşalarımızı da her iki yönde, hem ön yüzde hem de arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi kolum için 10 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 kolum için 10 ilmek düz ördüm. Buradaki 2 ilmeğin yine her iki kenarına artırma yapacağım. Sol şişimle arkadan alttaki ipe girip düz olarak örüyorum. Aradaki 2 ilmeği düz olarak örüp şimdi 2 ilmeğimizin sol tarafına da artırma yapacağız. Sol şişimle önden alttaki ipe girip yine düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı düz olarak örüyoruz. Şimdi arka bedenimiz için 23 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 21 22 23 arkamız için 23 ilmek düz ördüm. Burada 2 ilmeğimizin hem sağ hem de sol kenarına yine artırmalarımızı yapalım. Sol şişimle arkadan alttaki ipe girip düz olarak örüyorum. Aradaki 2 ilmeği düz olarak örüp bu defa sol şişimle önden girip yine düz olarak örüp artırmamızı yapıyoruz. Şimdi kolumuz için 10 ilmek öreceğiz. 1 2 3 kolum için 10 ilmek ördüm. Yine arada olan 2 ilmeğimizin her iki kenarına artırmalarımızı yapalım. Önce alttaki ipe arkadan girip düz olarak örüyoruz. Aradaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bu defa önden alttaki ipe girip yine düz olarak örüyoruz. Şimdi 9 ilmek düz örüyorum önümü için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 önüm için 9 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda kalan 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Önce ipimi arkaya aldım. Daha sonra şişimde olan ilmekleri örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtik. Örmeden almış olduğum 2 ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. 5 ilmek daha ters örüp pat kısmımızı 7 ilmeğe tamamlıyorum. Şimdi ön parçamızda olan ilmeklerimizi artırma yapmış olduğumuz kısma kadar örelim. İki, 4, 6, 7 ilmek patımız 2, 4, 6, 8, 9, 10.
10 ilmek ters ördüm. Artırmış olduğum ilmekle 10. ilmeği ters ördüm arkadaşlar. Artırmış olduğumuz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Şimdi aradaki 2 ilmeğimize geldik arkadaşlar. Siz buraları ilmek ayracıyla belirtirseniz daha rahat örersiniz. Ben hem video çekip hem de örerken zorlandığım için ilmek ayracı kullanmadım. Şimdi arada olan 2 ilmeği arka yüzde de düz olarak örüyoruz. Hem ön yüzde hem de arka yüzde düz örerek aradaki ilmeklerimizi haroşa olarak örmüş oluyoruz. İpimi öne aldım. Şimdi kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Kolda 10 ilmek örmüştük ön yüzde. Şimdi artırmış olduğumuz ilmeklerle 12 ilmek oldu. Artırmış olduğumuz ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyorum. Şimdi 1 2 3 12 kolum için 12 ilmek ters ördüm. Arada olan 2 ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi ipimi öne aldım. Artırmış olduğum bir önceki sırada artırmış olduğum ilmek kendisini belli ediyor arkadaşlar. Onu arka yüzde ters olarak örüyorum. Arka bedende olan ilmeklerimizi örmeye geçiyoruz. Arka bedende ön yüzde 23 ilmek örmüştük. Arka yüzde artırmalarla birlikte 25 ilmeğimiz oldu. Şimdi 25 ilmek öreceğiz. 1 2 3 23 24 25. Arka bedenimiz için 25 ilmek ters ördüm. Bu kısımlara mutlaka ilmek ayracı takın arkadaşlar. Karışıklık olmasın. Daha sonra aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Artırmış olduğum ilmek bu şekilde kendisini belli ediyor. Şimdi kol için 12 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 12 ilmek ters ördüm. 2 4 6 8 10 12 kolumuz için 12 ilmek ters örüp arada olan 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. Bir önceki sırada ön bedenimiz için 9 ilmek örmüştük. Bu sırada artırmamızla birlikte 10 ilmeğimiz oldu. 10 ilmek ters örelim. Önümüz için 10 ilmeğimizi ördüm ters olarak. Şimdi yapraklı kısma geldim. 2 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 yapraklı kısımda artırmış olduğumuz ilmeği düz, yanındaki ilmeği de düz olarak örüyoruz. Yani 2 ilmek haroşa ördükten sonra 2 ilmek düz örüyoruz. Yaprakta olan ilmeklerimizi de ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek ters örüp sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramızı tamamlayıp ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda bu ilmeği düz örmüştük. Sıra başında ters olarak örüyoruz.
İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Bu aradaki düz ilmeğimizin yine her iki kenarına ajur yapacağım. 2 ilmeğimi düz ördükten sonra dolama yaparak ajur yapıyorum. Ortada olan ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar ajur yapıp 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi burada yine artırma yapacağım. 1 ilmek ters örüp aynı ilmeği tekrar öreceğim. Şu şekilde arkadan şişime girip tekrar ters olarak örüp artırmamı yapıyorum. Yanındaki ilmeği de ters olarak örüyorum. Bu aradaki yani yapraktan sonraki 3 ters ilmeğimizi arka yüzde düz olarak öreceğiz. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. On ilmek düz ördüm. Şimdi aradaki 2 haroşa ilmeğime geldim. Haroşa ilmeğim de kendisini bu sırada belli ediyor arkadaşlar. Bu kısma kadar ilmek ayracı taktıysanız bundan sonra arada olan ilmeklerimiz kendisini belli ediyor. Daha rahat öreceğiz. Şimdi sol şişimle 2 ilmeğin sağ tarafından alttaki ipe girip ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki haroşa ilmeğimi de düz olarak örüp bu defa sol taraftan alttaki ipe önden girip düz olarak örüyoruz. Aradaki 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapıyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine aradaki 2 haroşa ilmeğime kadar kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Sağ tarafına artırma yapıp düz olarak örüyorum. 2 haroşa ilmeğimi de düz olarak örüp sol tarafına da artırma yapıp düz olarak örüyorum. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Yine sağ tarafına bir ilmek artırma yapıp düz olarak örüyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğimi düz olarak örüp sol tarafına bir ilmek artırma yapıp düz olarak örüyorum. Robamız boyunca artırmalarımız devam edecek. Her ön yüzde artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ön yüzde artırmış olduğumuz ilmekleri düz, arka yüzde ters örüyoruz. Arada olan 2 haroşa ilmeğimizi de her iki yönde düz olarak örüyoruz. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yine arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Kolda olan ilmekleri düz ördüm. Bir ilmek artırma yapıp düz örüyorum. Aradaki 2 haroşa ilmeğimi düz örüp sol tarafına yine artırma yapıp düz olarak örüyorum. Pat kısmımıza kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yedi ilmek patımız kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. Sonda olan 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmeden almış olduğumuz 2 ilmeği ters olarak örüp yine diğer ilmeklerimi de ters olarak örüp pat kısmımızı 7 ilmeğe tamamlıyoruz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arada olan ilmeğimize kadar, aradaki 2 haroşa ilmeğimize kadar ilmekleri ters örüyoruz.
2 haroşa ilmeğime kadar geldim. İpimi arkaya alıp 2 haroşa ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Arka dedim ama arkadaşlar, bedenden sonra kol ilmeklerimizi ters olarak örüp şimdi aradaki 2 haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra arka bedende olan ilmeklerime geçiyorum. Yine arka bedende olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka bedendeki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Aradaki 2 ilmeği düz olarak örüp kolda olan ilmeklerimi örmeye geçiyorum. Kolda olan ilmeklerimizi de ters olarak örelim. Aradaki 2 ilmeği düz olarak örüp şimdi önde olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Önde olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi pat kısmında olan ilmeklerim kaldı arkadaşlar. 2 tanesini haroşa olarak örüyorum. Buradaki 1 2 3 ilmeği düz örüyoruz. Ortada 3 ilmeğin ortasındaki ilmek artırmış olduğumuz ilmek ön yüzde. Şimdi ipimi öne aldım. Yaprakta olan ilmekleri ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Yaprak da kendisini belli etmeye başladı. Sıra başındaki ilk ilmeği yine ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp dolama yaparak ajur yapıyorum. Yaprağımızın ortasında olan ilmeği düz olarak örüp tekrar dolama yaparak ajur yapıp 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Düz ilmeğimden sonra bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmeğimi tekrar örerek buraya bir ilmek artırma yapıyorum. Bir ilmek daha ters örüp yine bir ilmek daha ters örüyorum. Toplamda burada artırmış olduğumuz ilmekle birlikte 4 ilmeğimiz oldu. 1 2 3 4. 2 ilmek haroşa örüp daha sonra ön bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Burada yine bir ilmek artırma yapıyorum. 2 ilmek haroşa ilmeğimi düz olarak örüp tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Bu defa kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki 2 haroşa ilmeğimizin kenarlarına artırmalarımızı yaparak devam edip sıramızı tamamlayalım. Aradaki 2 haroşa ilmeklerimizin her iki kenarına artırmalarımı yaparak sıramı tamamladım. Sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Sıra başında örmediğim 2 ilmeği ters örüyorum. Pat ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Ön bedende olan ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum.
arada olan 2 haroşa ilmeğimize kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi aradaki 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Arada olan 2 haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Kolda olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aradaki haroşa ilmeklerimizi düz, diğer ilmekleri ters olarak örerek yapraklı kısma kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Önde olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi 2 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Yaprakta olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi ön yüzde 1 2 3 üçüncü ajur sırasını ördük. Şimdi bu sırada dördüncü ajur sırasını öreceğiz. Hem de popcorn yapacağız. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüp dolama yaptım. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örüp buraya yine 1 ilmek artırma yapıyoruz. 1 ilmek daha ters örüyorum. Yapraktan sonra 1 2 3 ilmek tersimiz oldu. Buradaki dördüncü ilmeğe popcorn yapacağız. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 dolama yaptım. 1 2 bir tane ikili trabzan yaptım. Bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıp 3 trabzana tamamlıyorum. Bir tane de zincir çekmiştik. 4 trabzanımız oldu. Hepsini birlikte toplayıp sıkıştırıyorum. İlmeği tekrar şişime takıyorum. Buraya popcornumuzu yaptık. Şimdi bir ilmek ters örüp 2 ilmek haroşa örüyorum. Dördüncü ajur sırasında ilk popcornumuzu yapıyoruz. Daha sonra ön bedende olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine ön ve arka bedende ve kolda olan ilmekleri düz olarak örelim. Aradaki haroşa ilmeklerimizin her iki kenarına artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Artırmalarımı yaparak sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde arada olan 2 haroşa ilmeğimizi düz olarak örüp diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp yapraklı kısma kadar gelelim. Arka yüzde yapraklı kısma kadar geldim. 2 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra yaprakta olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yapraktaki 11 ilmeği ters olarak örüp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. 4 artırma sırası yaptıktan sonra yaprağımızı
küçültmeye başlayacağız arkadaşlar. Kenarlarından birer ilmek keseceğiz. Şimdi yine ilk ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek keseceğim. İkinci ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yaprağımıza artık 4 ajur sırasından sonra küçültmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördükten sonra yaprağımızda kalan son 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Sol taraftan 2 ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Yaprağımızın her iki tarafından da birer ilmek kesmiş olduk. Bir ilmek düz örüp bir ilmek ters örüp aynı ilmeği bir kez daha örüp artırma yapıyorum. Bir ilmek daha ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Dördüncü ilmeği düz örüyorum. Bu düz ilmeğin benim bir sonraki yaprağımın ortasında olan düz ilmek arkadaşlar. Artırmamızı yaptık. 3 ilmek ters ördük. Dördüncü ilmeği düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek haroşa ördüm. Yine ön bedende olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Aradaki haroşa ilmeğimize kadar. Aradaki haroşa ilmeğime kadar geldim. Kaçıncı artırma sırasında olduğumuzu sayalım. 1 2 3 4. Bu sırayla birlikte 5. artırma sırasındayız. Haroşa ilmeklerimin sağ tarafına artırmamı yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar sol tarafına artırma yapıp düz olarak örüyorum. Yine aradaki 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Artırmalarımı yaparak ön yüzümü tamamladım. Sıra sonundaki 2 ilmeği de örmeden şişime taktım. Arka yüzde sıra başındaki 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Kenar kısmımızın bu şekilde birit olması için ters olarak örüyoruz. Arada olan 2 haroşa ilmeğimizi düz, diğer ilmeklerimizi ters olarak örelim. Yapraklı kısma kadar gelelim arkadaşlar. Yapraklı kısma kadar geldim. 2 ilmek haroşa örüyorum. 2 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Şimdi yaprakta olan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonundaki ilmeği yine düz olarak örüyorum. Arka yüzü tamamlayıp ön yüzümüze geçtik. Yine burada popcorn yapacağız. Ön yüzde yaprağımızı yine küçültmeye devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra kalan 2 düz ilmeği sol taraftan girip birlikte örerek kesiyorum. Yine burada artırma yapacağız. 1 ilmek ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar ters örerek artırmamı yaptım. 1 ilmek daha ters örüyorum. Burada örmüş olduğumuz düz ilmeğin her iki kenarındaki ters ilmeğimize popcorn yapacağız. Her sırada popcorn yapmıyoruz arkadaşlar. Bir sıra popcorn yapıp bir sıra örüyoruz. Sonraki sırada popcorn yapıyoruz. Şimdi bu sırada buradaki düz ilmeğimizin yanında olan ters ilmeğimizin üstüne popcorn yapacağız.
Yaprağımızı ördükten sonra bir ilmek ters örüp bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek daha ters örüp buradaki ters ilmeğime popcorn yapıyorum. 3 zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3. Hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekerek sıkıştırıyorum. Tekrar sağ şişime geçiriyorum. Tığ numaramda arkadaşlar 1.75 milim. Örgü ipinizi örebileceğiniz tığ kullanabilirsiniz. Bir ilmek düz örüp yanındaki ters ilmeğe popcorn yapalım. Yine 3 zincir çekiyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Hepsini birlikten toplayıp zincir çekerek sıkıştırıyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. Bir ilmek ters örüp 2 ilmek haroşa örüyorum. Yine ön bedende ve arka bedende olan ilmekleri düz olarak örelim. Aradaki 2 ilmeğimizin yine her iki kenarına artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Daha sonra arka yüze geçelim. Arka yüzde yine aradaki 2 haroşa ilmeğimizi düz, diğer ilmeklerimizi ters örerek yapraklı kısma kadar gelelim. O kısma kadar örüp gelelim arkadaşlar. Yapraklı kısma kadar geldim. 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 popcorn ilmeğimi de düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters örüp tekrar 1 2 3 4 ilmek düz örüp 1 2 3 4 5 6 7 yaprakta olan 7 ilmeği ters ördüm. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde sıra başındaki ilk ilmeği ters örüyorum. Yaprağımızı küçültmeye devam ediyoruz. İkinci ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra yapraktaki son 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Yaprağımız küçüldü arkadaşlar. Yine bir ilmek ters örüp aynı ilmeği tekrar ters örerek artırma yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 ilmek tersimiz oldu. Popcornların arasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Yine 2 ilmek haroşa örerek yapraklı kısmı tamamlamış oluyorum. Bu sırada popcorn yapmadık. Bir sıra popcorn yapıp bir sıra yapmıyoruz. Diğer sırada tekrar popcorn yapacağız. Yine ön bedende, kolda ve arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Aralarda olan 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayıp arka yüze geçelim. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine arada olan 2 haroşa ilmeğimizi düz olarak örelim. Diğer ilmeklerimizi
ters örerek yapraklı kısma kadar gelelim. Arka yüzde yapraklı kısma kadar geldim. 2 ilmek haroşa ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ön yüzdeki düz ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördükten sonra yaprakta olan ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. İlmek sayım da arttı arkadaşlar. O yüzden misinalı şişe geçebilirsiniz. İlmek sayımız arttı. Artırmalarımızla birlikte. Sıra başındaki ilk ilmeği ters örüyorum. Yanındaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz örüp yaprakta olan son 2 düz ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek ters ördüm. Yine aynı ilmeği tekrar örerek artırmamı yaptım. 1 ilmek daha ters örüyorum. 1 2 3 3 ters ilmeğimizden sonra 4. ilmeğimize tekrar popcorn yapıyoruz. Popcornumuzu buraya yapalım. Popcornumuzu yaptıktan sonra 1 2 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. Hemen düz ilmeğimin yanındaki ters ilmeğimize popcorn yapıyoruz. Üç zincir çektikten sonra 3 tane ikili trabzan yapıp popcornumuzu tamamlayalım. Popcornumu yapıp ilmeği şişime geçirdim. 1 ilmek ters örüp 2 ilmek haroşa örüyorum. Son popcornumuzu da yaptık arkadaşlar. Şimdi kolda, bedende ve ön bedende olan ilmekleri düz, aradaki haroşa ilmeklerimizin her iki kenarına artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde arada olan 2 haroşa ilmeğimizi düz, diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp yine yaprak kısmına kadar gelelim. Arka yüzde yapraklı kısma kadar geldim. 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. 1 2 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. Bu ön yüzde olan düz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüp yapraktaki ters ilmekleri ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm yaprakta. Sondaki ilmeği düz olarak örüp arka yüzü tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde yine ilk ilmeği ters örüyorum. Daha sonra yaprakta 3 ilmeğimiz kaldı. İlk ilmeğin yönünü çevirip bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tam bu kısımda artırma yapıyorduk arkadaşlar. İlk ters ilmeği ördükten sonra bir kez daha örerek artırma yapıyorduk. Artık bu sırada artırma yapmıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek haroşa ördüm. Yine önde, kolda ve arkada olan ilmeklerimizi düz örelim. Arada olan 2 haroşa ilmeğimizin de her iki kenarına artırma yaparak sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde yine
aradaki 2 haroşa ilmeğimizi düz, diğer ilmekleri ters olarak örüp yapraklı kısma kadar gelelim. Arka yüzde yapraklı kısma kadar geldim. 2 ilmek haroşa örüyorum. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters örüyorum. Ön yüzdeki düz ilmeği arka yüzde ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Şimdi sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi ise birlikte örerek kesiyorum. İpimi çekerek sıkıştırdım. Ön yüze geçtim. Burada ilmeğimin yönünü çevirip ilmeklerimi keseceğim. Şu şekilde arkadan kesimlerimi yapıyorum. 1 ilmeği tekrar şişe taktım. 1 ilmek daha kesiyorum. 2 3 4 5. Burada 5 ilmek kesiyoruz. İlk yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi bu sırada ikinci yaprak kurulumuna geçiyorum. Burada ilk ajur sırasında olduğu gibi yaprağımızı aynı şekilde örüyoruz. İlk şişimde bir ilmek var. Bir ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Dolama yapıyorum. Tekrar ortada olan ilmeği düz örüyorum. Dolama yapıp bir ilmek daha düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Ters örmüş olduğum ilmeği tekrar örerek buraya bir ilmek artırma yapıyorum. Burada 2 ilmek tersimiz oldu. 2 ilmek haroşa örüp önde olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine artırmalarımızı aynı şekilde yaparak örmeye devam edeceğim. Yaprağımızı ise aynı ilk yaprakta olduğu gibi örmeye devam edelim arkadaşlar. İlk ajur sırasını kurmuş olduk. Arka yüzü ve ön yüzleri ilk yaprakta olduğu gibi örerek ikinci yaprağımızı da tamamlayalım. Robamızda artırmalarımızı aynı yerlerde devam edelim. Her ön yüzde artırma yapacağız. Aradaki 2 haroşa ilmeklerimizin her iki yanına birer ilmek ön yüzde artırma yapacağız. Robamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra kolu için haroşa örmeye geçeceğiz. Robamızda ilerledim. 18 artırma sırası olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 artırma sırası oldu. Sizler daha büyük yapmak isterseniz 1-2 sıra fazla, daha küçük yapmak isterseniz de 1-2 sıra artırma sırasını eksik yapabilirsiniz. İkinci yaprağı da tamamlamış oldum. Şimdi kol için haroşa öreceğiz. Kolumuzun uç kısımlarına 3-4 sıra haroşa öreceğiz. İlk ilmeği çeviriyorum. Üçüncü yaprağımızın ilk sırasını öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek kestikten sonra sağ şişimde bir ilmeğim var. Bir ilmek düz örüyorum. Dolama yaparak ajur yapıyorum. Ortada olan düz ilmeğimi düz olarak örüp tekrar dolama yaparak ajur yapıyorum.
bir ilmek daha düz örüyorum. İpimi öne aldım. Burada bir haroşa ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ters olarak örüp aynı ilmeği tekrar örerek buraya bir artırma yapıyorum. 2 ilmek haroşa örüp yapraklı kısmı tamamlıyorum. Şimdi kol ayrımına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön bedende olan ilmeklerimizi. Arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Artırmalarımızı yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir ilmek artırma yapıp 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. İpimi öne aldım. Kolda olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak öreceğim. 3 sıra örüp arka yüzde keseceğiz arkadaşlar. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Yine buraya artırmamızı yapalım. 2 ilmek düz örüp tekrar bir ilmek buraya artırma yapıyorum. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi diğer kola kadar düz olarak örelim. Arkada olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Artırmamı yaptım. Aradaki 2 haroşa ilmeğimi düz olarak örüp tekrar buraya da yine bir ilmek artırmamı yaptım. Şimdi kolda olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine ayrım kısmına kadar kolumuzda olan ilmekleri ters olarak örelim. Kolda olan ilmekleri ters olarak ördüm. Yine artırmalarıma devam ediyorum. Aradaki 2 haroşa ilmeğimin her iki kenarına artırmalarımızı yapalım. Şimdi önde olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıramızı örerek tamamlayalım. Ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçtim. Arka yüzde önde olan ilmeklerimi ayrım kısmına kadar ters ördüm. Arada olan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği yine ters örüyorum. Kolda olan ilmeklerimi de diğer kol ayrımına kadar ters olarak örelim. Arada olan 2 ilmeğime kadar kolda olan ilmeklerimi ters ördüm. Aradaki 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Bir sıra haroşa örmüş olduk. 3 haroşa sırasına tamamlayalım. 3. haroşa sırasını ön yüzde örelim. Daha sonra arka yüzde kollarımızı kesmeye geçeceğiz. Şimdi 3 haroşa sırası örüp gelelim. Kolumuzun uç kısmına 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde kesim yapacağız. Haroşa sıralarımı örerken artırmalarıma da devam ettim. Şimdi arka yüzde kesimlerimizi yapalım. Ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Aradaki 2 haroşa ilmeğime kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi aradaki 2 haroşa ilmeğimden bir tanesini öreceğim. Ön bedene ekliyorum. Diğerini kola ekleyeceğim. Şimdi bir tanesini yine düz olarak örüyorum. Diğerini kolumuz için öreceğim. Şimdi ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. Arada olan bir haroşa ilmekten
ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. İlmeğimi düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüp önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi arka yüzde bu şekilde düz örüp kesiyoruz. Yine ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi bu şekilde örerek keselim. Kolda olan ilmeklerimin tamamını kestim. Arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Aradaki haroşa ilmeklerim bunlar arkadaşlar. Bu ilmeği de keseceğim şimdi. Bir ilmek örüp bir ilmek kesiyorum. Şimdi buradaki ilmeği de kesmiş olacağım. Yanındaki ilmeği düz örüp kesiyorum. Yani 2 haroşadan bir tanesini de arka bedene eklemiş oluyoruz. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi diğer kola kadar ters öreceğim. İlmeklerimizi diğer kola kadar örüp gelelim. Arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Yine 2 haroşadan bir tanesini arka beden için ördüm. Şimdi ilmeklerimi yine kesmeye başlayacağım. Bu kolumuzu da aynı şekilde örerek keseceğim. Bir ilmek düz örüp yanındaki ilmeği de düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Diğer ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Yine 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Bir tanesini düz örüp yine kesiyorum. Bu ilmeğimi de keseceğim şimdi. Yine kestim. Haroşalardan bir tanesi yine önde olacak arkadaşlar. Ön bedene eklemiş oluyoruz. Ön bedende 38 ilmeğimiz var. Arka bedende 67 ilmeğimiz. Yine burada ön bedende 38 ilmeğimiz var arkadaşlar. Kollarımızı da hem örüp hem kestik. Artırmalarınızı, roba artırmalarınızı eksik ya da fazla yaptıysanız bu sayılar değişir arkadaşlar. Onun bilgisini de vermiş oluyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Arka yüzü tamamladım. Burada 38 ilmek var dedim arkadaşlar. Bu kısım yapraklı kısım olduğu için ilmek sayısı diğer ön parçadan farklı. Her sırada ilmek sayısı yaprağımıza göre değişiyor. Şimdi yaprakta 4. ajur sırasındayım. Kol altına kadar yine yaprak modelimizi yaparak düz ilmeklerimizi de örerek kol altına kadar gelelim. Kol altına kadar örerek geldim. Şimdi kol altında herhangi bir artırma yapmadan arka bedende olan ilmekleri örmeye geçeceğim. Artırmalarımızı bir sonraki sırada yapacağız. Bu arada olan uzayan ipimizle yapacağız. Tam bu köşede herhangi bir çirkin bir görüntü olmaması için arkadaşlar tam şuradaki ipi şişime takıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şöyle ipimizin tek kat değil de arkadaşlar burada 2 katta takabiliriz.
Burada kesim yaptığımız için boşluk oluşuyor. O yüzden bu şekilde iki ilmeği birlikte ördüm. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi diğer kol altına kadar düz olarak örüyorum. Diğer kol altına kadar örelim. Kol altına kadar arka bedende olan ilmeklerimi düz örerek geldim. Şimdi yine burada çirkin bir görüntü, boşluk oluşmaması için ipimi 2 kat şeklinde şişime geçirdim. Bir tane de ön bedendeki ilmekle birlikte kesiyorum. Kol altında herhangi bir artırma yapmadım. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde yine kol altına kadar ilmeklerimizi örelim. Ters olarak örelim. Kol altına kadar ilmeklerimi ters örerek geldim. Burada ipim uzadı arkadaşlar. Burada uzayan ipimle artırma yapacağım. Bir önceki sırada yapmadım. Bu sırada uzayan ipimle artırma yapacağım. Şu şekilde arkadan ipi sol şişe geçiriyorum. Daha sonra ters olarak örüyorum. Tekrar ipim uzadı. Yine aynı şekilde buradaki ipi ters olarak örüyoruz. Koltuk altında 2 ilmek artırmış olduk. Daha sonra diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Diğer koltuk altına kadar gelelim. Yine kol altına kadar geldim. Burada yine 2 ilmek artırma yapacağız. Artırmalarımızı aynı şekilde yapalım. 1 ve 2. 2 ilmek ters ördükten sonra ön bedende olan ilmekleri de ters olarak örüyorum. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Ön yüzde yaprak yapımına devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bu şekilde beden kısmımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra yine etek ucuna kol ucunda olduğu gibi bu şekilde haroşa öreceğiz. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar yeleğimizi örelim. Daha sonra uç kısmına haroşa örmeye geçelim. Yeleğimi etek ucuna kadar ördüm. Toplamda 1 2 3 4 5 6 yaprak ördük. 6. yaprağımızın son sırasındayım. Yaprağımda 3 ilmeğim kaldı. 3 haroşa sırası öreceğiz etek ucuna. 3. haroşayı ön yüzde örüp arka yüzde kesimlerimize geçeceğiz. Şimdi bu sırada haroşa örmeye geçiyoruz. Yine ilk ilmeği ters olarak örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yaprağımızı bu sırada tamamlamış oluyoruz. Artık burada artırma yapmıyorum. Ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Hem ön yüzde hem de arka yüzde ters öreceğiz. Bu arada olan ilmeğimi de ters olarak ördüm.
Normalde bir sonraki sırada burada 5 ilmek kesip tekrar yaprak kurulumuna geçiyorduk. Yeleğimizi tamamladığımız için bu sırada haroşa örmeye geçiyoruz. Düz ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ördüm bu kenarda. Yine aynı şekilde birit örmeye devam ediyoruz. Bu kenarda 2 ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmediğim ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu kenarda sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında bir ilmeği ters olarak örelim. Kenar kısmının tırtıklı olması için bu kenarda bir ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örelim. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Model kısmına kadar geldim arkadaşlar. Yaprak kısmına kadar. Yaprağımızda olan ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Her iki yönde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Sıra başında ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi ters örmeye devam ediyoruz. İkinci sıramızı örüyoruz. İkinci haroşa sıramızı ters olarak örüyoruz. Toplamda 3 haroşa sırasına tamamlayalım. İsterseniz 4 haroşa sırası örüp arka yüzde de kesebilirsiniz. Şimdi 3 haroşa sırasına tamamlayalım. Arka yüzde kesimlerimize geçelim. 3 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi arka yüze geçip kesimlerimize geçelim. Yine ilk ilmeği ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Sonraki ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Hem örüp hem kesiyoruz. İlmekleri çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan keselim. İlmeklerimizi kesip yeleğimizi tamamlayalım. İlmeklerimizi kesip düğmelerimde dikip yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Yeleğimizin arkasını da göstereyim. Çok şık bir model arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.